Herkese merhabalar. Ben Huri Metek Mutfak'ta mutfağıma hoş geldiniz. Yufka almaya son dedirten incecik tül gibi harika yufka tarifi hazırlıyorum. Yufka ile yapılan börekler gerçekten harika oluyor. Tarifimize hamurumuzu hazırlayarak hemen başlayalım. Tatlı kaşığı tuz, 1 su bardağı su karıştıralım. Yaklaşık 2,5-3 su bardağına yakın un kullandım. Unu azar azar ekleyerek ele yapışmayan bir hamur hazırlayalım. Hamuru toparladıktan sonra tezgah üzerine alalım. Pürüzsüz hale gelene kadar yoğurma işlemine devam edelim. Evet, kaymak gibi pürüzsüz bir hamur yoğuralım. Poşetin içine alalım ve en az 15-20 dakika dinlenmesi için bekleyelim. Dinlendirdiğimiz hamuru tekrardan tezgah üzerine alıyorum. Hamuru uzaltarak 16 eşit beze olacak şekilde kesiyorum. Evet, kestiğimiz bezeleri yuvarlayalım. Hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, bezelediğim hamurları bir tepsinin üzerine alıyorum. Üzerini kapatarak 5-10 dakika daha dinlenmesi için kenarda bekletiyorum. Yani fırın kağıdını üst üste aldım. Tava büyüklüğünde kesiyorum ve hazırlıyorum. Dinlendirdiğim bezeleri çay tabağı büyüklüğünde un yardımıyla büyütüyorum. Kağıdımızı hafif bir şekilde yağlayalım. Biraz un serpelim. Bezemizi tam orta kısmına alalım. Fırça yardımıyla yağlayalım. Üzerine un serpelim. 4 kat veya 6 kat olacak şekilde hazırlayabilirsiniz. 4 katı üst üste alıyorum. İkinci fırın kağıdını da üzerine kapatıyorum. Bezeleri kaydırmadan hafif bir şekilde bastıra bastıra büyütüyorum. Fırın kağıdı büyüklüğüne gelene kadar açalım. Açarken dikkat edelim. Hamurları kaydırmadan eşit bir şekilde büyütelim.
Büyüklük yeterli olacaktır. Tekrardan fırın kağıdının üzerini kapatalım. Sıcak tavanın üzerine alalım. Tavamızı orta olacak şekilde ayarlayalım. Yaklaşık tek tarafını 30 saniye olacak şekilde pişirdim. Ve ters çeviriyorum. Diğer tarafı da pişirmeye devam ediyorum. Gördüğünüz gibi kabarmaya başladı. Evet, yufkaları fazla kurutmadan pişirme işlemine devam edelim. Dilerseniz sık sık ters çevirebilirsiniz. Daha havalı ve birbirine yapışmayan yufkalar elde etmiş olursunuz. Hemen tezgah üzerine alıyorum. Hiç soğutmadan dikkatli bir şekilde yufkalarımı tek tek ayırıyorum. Eğer ayrılmada sorun yaşarsanız biraz daha tavada ısıtabilirsiniz. Tüm yufkalarımı aynı yöntemle pişirdim, hazırladım. İncecik tül gibi, gördüğünüz gibi. İsterseniz hemen börek yapın, isterseniz buzdolabının poşetin içine kaldırarak buzdolabında bekletebilirsiniz. Şöyle sizlere yakından göstermek istiyorum inceliğini. İstediğiniz böreği hazırlayabilirsiniz. Ben küçük bir tavamın her tarafını yağladım ve videodaki gibi yufkalarımı dışa sarkacak şekilde yerleştiriyorum. Yarısını tavaya döşüyorum. Orta kısmına eriyen bir peynir kullandım. Elimde küçük parçalara bölüyorum. Kalan yufkaları da üzerine alıyorum. Yufkaları da tavanın orta kısmını da bekletelim. Orta ateşte kızartmaya bırakalım. Biraz sıvı yağ gezdirelim. Kapak yardımıyla ters çevirelim. Kısmına bir parça tereyağı ekliyorum ve kenarlarına biraz sıvı yağ gezdiriyorum. Har gibi olana kadar kızartma işlemine devam ediyorum. Evet, kapak yardımıyla arkalı önlü olacak şekilde kızartma işlemine devam edebilirsiniz. Evet, çıtır çıtır nar gibi kızardıktan sonra dinlenmesi için bir kaba alıyorum. Şöyle en az 5 dakika böreğimizi dinlendirelim. Evet, çıtır çıtır böreğimiz hazır. Dilimleyerek ikrama ve servise hazırlıyorum. O kadar lezzetli oldu ki mutlaka deneyin.
Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese.